Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Evde kadayıf varsa mutlaka bu tarifi deneyin. Her sene tepsiler dolusu hazırladığım tam tutan baklava tarifi hazırlıyorum. Hamuru için 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet tam yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 5 su bardağı unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru toparladım. Tezgah üzerinde 5 dakika daha yoğurmaya devam ediyorum. Ortadan ikiye keserek hamuru uzaltalım. Dört eşit bezeye keserek yuvarlayalım. Diye alarak en az 1 saat dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz bezeleri ikişerli olarak açalım. Nişastalı ve un karışımıyla açıyorum. 2 bezeyi üst üste açtıktan sonra oklava yardımıyla ince olana kadar açmaya devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, tüm bezeleri aynı yöntemle açarak tezgahın bir kenarında üst üste alarak bekletiyorum. Evet, tüm bezeleri ikişerli olarak açtım. Hepsi hazır. 100 gram kadayıfı tepsiye alıyorum. Biraz ceviz ekliyorum. Bir miktarda tereyağı, hepsini elimle karıştırıyorum. Yufkayı ortadan ikiye kestim. Kadayıflı harçtan bolca her tarafına serpiyorum. Oklavaya sararak hazırlıyorum. Evet, oklavaya saralım. İki kenardan büzdürerek oklavadan çıkartalım. 4 tane yufkayı bu şekilde hazırladım. Yarım yarım keserek büzdürüyorum. Küçük bir tepsiye tatlılarımı alıyorum. İki tepsi baklava için toplamda 500 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağını karıştırdım. Üzerlerine bolca gezdiriyorum. Evet, birinci baklavamız hazır. 4 tane yufkadan hazırladık.
Kalan 20 adet yufkayı ortadan ikiye katlıyorum. Kenarlarından keserek videodaki gibi hazırlayalım. Yufkaların yarısını tepsinin alt kısmına yerleştirelim. Kenar parçalarını da orta kısmına yayarak serelim. Tam orta kısmına bolca ceviz serpiyorum. Kalan küçük parçaları yayarak seriyorum. Düz olanı da tepsinin tam üst tarafına muntazam bir şekilde yerleştirelim. Baklavayı klasik kare baklava olacak şekilde kesiyorum. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Evet, kalan yağı bolca her tarafına gezdiriyorum. İki tane hamur kartıyla baklavaların kenar kısımlarını bombe yapıyorum. Her iki taraftan da aynı şekilde bombeyi hazırladım. İster hemen pişirin, isterseniz buzluğa atın. Buzluktan çıkardım ve pişirmeye bırakıyorum. Önceden ısınmış 170 dereceli alt üst fırının alt rafında üzerine tepsi kapatarak pişirmeye bırakıyorum. 10 dakika sonra dereceyi 165 dereceye indiriyorum. 1 saat bu şekilde pişirelim. 5 dakika sonra şerbetimizi hazırlamaya başlayalım. 4,5 su bardağı içme suyunu tencereye alarak ısıtalım. Sıcak suya 4 su bardağı toz şeker ekleyelim. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Küçük 3-4 parça limon tuzu atalım. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. 1 saat sonra baklavanın üstündeki tepsiyi alalım. Dereceyi de 160 dereceye düşürerek pişirmeye devam edelim. 20 dakika sonra küçük bir tereyağı atıyorum. Şerbetimiz daha parlak olacaktır. 30 dakika sonrasında kıvam kontrolü yapmaya başlıyorum. Başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırıyorum. Evet, artık kıvam aldı. Altını kapatıyorum. 1 saat 25 dakika sonra baklavamı fırından çıkartıyorum. Tatlımın ve baklavamın ilk sıcaklığı 1 dakika geçtikten sonra şerbetimi azar azar vererek döküyorum. Beş dakika sonra da kalan yarısını döküyorum. 1 saat kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Soğuk baklavayı süsleme yapıyorum.
Evet, baklavamı yakından sizlere göstermek istiyorum. Hazır baklavalardan çok daha lezzetli. Mutlaka bu tarifi deneyin. Şimdi hazırlayın, buzluğa atın, bayrama şerbetleyin. İkinci tepsimi de buzdolabından çıkardım. 170 derecede alt üst fırını alt rafına alıyorum. Üzerine tepsi kapatarak pişirmeyi bırakıyorum. 10 dakika sonra dereceyi 165 dereceye indiriyorum. 45 dakika sonra şerbetimi hazırlıyorum. 3,5 su bardağı kaynar sıcak suya 3 su bardağı toz şeker ekliyorum. Kaynamaya başlayınca dakika tutuyorum. 25-30 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlıyorum. Tatlım 1 saat 20 dakika sonra pişti. Fırından hemen çıkartıyorum. Kıvam alan şerbetimi de kenara kaldırıyorum. Ocağın üzerine aldığım baklavanın şerbetini azar azar dökerek veriyorum. Evet, ikisini de sıcak olarak ocak üzerinde verelim. Şöyle 1-2 dakika ocak üzerinde tuttuktan sonra kenara kaldıralım. Kendi halinde şerbetin çekmesini bekleyelim. 1 saat sonra baklavamızı soğuk olarak dilimleyebilirsiniz. Evet, üzerine antep fıstığı serpiyorum. Kadayıflı burma baklavam da hazır. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. Evet, servise hazırlıyorum. Çıtır çıtır kadayıflı baklavam muhteşem oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.